Notre Dame Katedrali, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan, turistler tarafından şehrin en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biridir. Dünyaca ünlü olan bu önemli ve tarihi katedralde 15 Nisan 2019 tarihinde büyük bir yangın çıktı ve yapı ciddi hasar aldı. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, dünya gündeminin bir anda en ön sıralarına yerleşti. Yangın tüm dünyada kısa zamanda duyuldu ve insanlar üzüntülerini dile getirdi. Bu videoda sizlere Notre Dame Katedrali'nin yapılışını, hikayesini ve neden önemli bir tarihi yapı olduğunu anlatacağım. Notre Dame Katedrali'nin yapımına 1163 yılında başlandı. Yaklaşık 200 yıl süren inşaatın ardından 1345 yılında tamamen bitirildi. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü katedral ismini Meryem Ana'ya ithafen almıştı. Yapımından bu yana Fransa için Hristiyanlığın sembolü olarak gösterilmiştir. Paris'e gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Notre Dame Katedrali'ni yılda 13 milyondan fazla insan ziyaret etmektedir. Burası şehrin simgelerinden biri haline gelmiştir. Konum olarak Paris şehrinin merkezinde, şehrin ilk yerleşim bölgesinde, Seine Nehri'nin kıyısında yer almaktadır. Yapı, Fransız gotik mimarisinin günümüze kalan en güzide örneklerinden biridir. 128 metre uzunluğunda, 69 metre genişliğinde ve 90 metre yüksekliğinde olan tek kubbesiyle yapıldığı döneme göre oldukça büyük bir tarihi yapıdır. 5500 metrekarelik bir alanı kaplayan katedral, aynı anda 9000 kişinin ibadet edebilmesine olanak sağlayabilmektedir. Notre Dame Katedrali büyük olmasının yanında mimarisi, işlemeli camları, kemerli payandası, heykelleri, çeşitli sanat eserleri, dev çanları, orta çağdan kalma mobilyaları ile eşi benzeri olmayan tarihin ihtişamlı eserlerindendir. Notre Dame Katedrali varlığını sürdürdüğü yüzyıllar boyunca pek çok önemli olaya şahitlik etmiştir. Örneğin bir zamanlar Avrupa'da adını duyuran ve kıtanın büyük bölümünü işgal eden ünlü Fransız İmparator Napolyon Bonaparte, Notre Dame Katedrali'nde imparator ilan edilmiştir. 1800'lü yıllarda Paris şehir planlamacıları Notre Dame Katedrali'ni yıktırmak istemiş fakat başarılı olamamışlardır. O dönemde yaşayan Victor Hugo, ünlü Fransız şair, romancı ve oyun yazarıdır. Victor Hugo, Notre Dame Katedrali'nin insan eliyle yıkılmasını istemez ve bu duruma karşı çıkar. Halkın ilgisini çekmek için günümüzde dahi bilinen ünlü Notre Dame'ın Kamburu adlı romanını yazar. Roman, katedralin kurtarılması için kampanya başlatılmasını sağlar. Böylece Notre Dame Katedrali yıkılmaktan kurtarılır ve tamir edilip yenilenerek varlığını sürdürür. Victor Hugo'nun yazdığı roman zaman içinde müzikale de dönüştürülür. Romanla bütünleşir ve dünya klasiği haline gelir. Notre Dame Katedrali yapıldığı zamandan bu yana özellikle Fransız devrimi zamanında ciddi zarar gördü. Pek çok kez tamir edildi, onarıldı ve restorasyon çalışmasından geçti. 2 tane dünya savaşı atlattı. Her şeye rağmen yıkılmadan dimdik ayakta durmayı ve bugünlere gelmeyi başardı. Fakat 15 Nisan 2019 akşam saatlerinde Notre Dame Katedrali'nin yenileme çalışmalarının yapıldığı bölümde yangın çıktı. Önlenemeyen yangın hızla büyüdü ve yayıldı. Yüzlerce itfaiyecinin müdahale ettiği yangın ancak 8,5 saat sonra söndürülebildi. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kubbe ve yapının çatısı tamamen çöktü. Katedralin kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı. Yangın sonrası tarihinin belki de en büyük hasarını alan Notre Dame Katedrali herkesin gözü önünde kül oldu. Büyük hasar alan yapının onarılması için bağış amaçlı para toplanacağı duyuruldu. Notre Dame Katedrali'nin eski günlerine ne zaman ve nasıl geleceği ise zaman gösterecek.